sevdiğimiz Kaş'a bu seferki gidişimizde Çukurbağ Yarımadası'nda Meis Adası manzaralı bir otelde konaklamayı tercih ettik. Eğer konaklama açısından Kaş Merkez ve Çukurbağ Yarımadası arasında seçim yapacak olursanız, aracınız yoksa merkezde kalmanızı tavsiye ederiz. Merkezden Kaputaş, Patara gibi plajlara minibüslerle, liman ağzı koyuna tekneyle ulaşım mümkün. Ayrıca tekne turu yapmayı düşünürseniz tüm teknelerin kalkış noktası yine merkezde. Antifelos antik kentine ait en önemli kalıntılardan biri olan tiyatro, Kaş Merkez'e çok yakın bir konumda bulunmakta. Milattan önce 3. 2. yüzyıla ait olan bu amfiteyatro, döneminin amfiteyatrolarına göre bir fark içeriyor. O da denize bakıyor olması. Tiyatroyu mutlaka gezmenizi, özellikle gün batımında gidip bol bol fotoğraf çekilmenizi tavsiye ederiz. Sadece Kaş'ın değil, Türkiye'nin en popüler plajlarından biri olan Kaputaş plajı kayaların arasında bulunmakta. Ayrıca Kaputaş plajı merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. Plaja ulaşmak içinse bir hayli uzun olan merdivenleri inanılmaz bir manzara eşliğinde inmek gerekli. Sefer güzel. Geçen seneki gibi soğuk değil. Patara, Kaş'a yaklaşık 40 kilometre mesafede olup içerisinde plajı ve antik kenti barındırmakta. Kaş'a gidişte ya da Kaş'tan dönüşte uğrayabileceğiniz gibi Kaputaş plajından sonra Patara'ya devam edebilirsiniz. Girişte bir antik kente giriş yaptığımız için müze kart geçerli. Ancak müze kartınız yoksa kişi başı ücret 24 TL. Mutlaka müze kart edinmenizi tavsiye ederiz. Müze kartın ücreti ise 60 TL. Abi iki şemsiye, bir şemsiye 2 şezlong. 30 lira. Dur. Hemen abi sol tarafta. Kaptan Bey, işletmeci sen miydin buranın? Halk. Halk değil mi? Helal olsun ya. Benim olsa ne olur ki? Değil mi? Halk olmadıktan sonra. İşte bu kadar ya. Patara plajı upuzun kumsalı ve sığ deniziyle bölgeye göre farklılık göstermektedir. Karettaların Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından biri olmasıyla da ayrı bir önem taşımaktadır. Burası çocuklar için birebir, çocuklu aileler hiç düşünmeden buraya gelsinler. Çünkü denizi çok sığ, görüyorsunuz. Yürüdüğüm halde bayağı su bileğimde yani. Az güzelim. Balık tuttum. Çukurbağ Yarımadası'nda bulunan Hidayet Koyu muhteşem bir denize sahip. Bundan 5 yıl önce el değmemiş bir koyken günümüzde büyük bir işletme burayı tamamen kaplamış durumda. 2 şezlong, bir şemsiye ücreti 80 lira. Ayrıca müzikli bir ortam.
gitmesinin en zevkli olduğu koy liman ağzı. Kaş merkezden tekne dolmuşlarla gidilen çeşitli işletmelerin olduğu bir koy. Tekne ücreti kişi başı gidiş dönüş 35 lira. Teknedekiler işletmelerin doluluk oranları hakkında bilgi veriyorlar. Tekneyle liman ağzı koyuna geldik. Tercih ettiğimiz işletme Bilal'in yeri oldu. Buraya gelip de burada denize girmeden gitmemenizi öneririm. Liman ağzı koyunda da deniz Hidayet koyunda olduğu gibi muhteşem. Kaynana dili dediğimiz bu ağacın meyvesi babutsa diye geçiyor. Bazı yerlerde dikenli incir olarak da biliniyor. Bazı yörelerde farklı isimleri de var. Bunu direkt ben gördüm. Direkt elimle koparmaya çalıştım. Sonra iki elime de yaklaşık 100-150 tane diken battı. Yaklaşık 2 saat kadar bunları çıkarmaya uğraştık. Canım çok yandı. Sizlere tavsiyem, bu ağacı gördüğünüz zaman meyvesi sizi yanıltmasın. Dışarıda para verip tüketin. Akdeniz'in incisi Kaş'a hoş geldiniz. Merhabalar. Var mı burayla ilgili bir şey? Bozacak çok şey var. Yer var. Bir tane hafif eğimli bir taş sokağı var. Orada çok fotoğraf çekilebiliyor. Herkes fotoğraf çektiriyor. Tekneler. İşte.